people in love with football must be in love with Eden Hazard. He has a little edge over everyone else. It's a pleasure to watch him. He's got dancing feet. Defenders try and get near him. He bends and twists his way out of things so quickly. Hazard's done well to get it through to Diego Costa. Into the D. Hazard! Unbelievable goal! Eden Hazard fell into the top corner, and it's 2-2 in this game. Rakipleri onu durdurmak için, takım arkadaşları ayrılmaması için, o da futbola devam edebilmek için her şeyi yaptı. Eden Hazard zannedilenin aksine korkak bir savaşçı değildi. Her savaş meydanında yer almak için elinden geleni yaptı. Ama olmadı. Bazen bana gelir gider seni dert etmeler, seni rüyalarımda hapsetmeler. Yıldızlarım, hırsızlarım mı var? Tutamam hep yeni bir gün doğar. Başka bir evrende en güzel halinle sen hayata karış, ben daha da biteceğim. Kırgınım kendime, üşüyorum gölgende. Henüz bilmesen de belki bir gün gideceğim. Eden Michel Walter Hazard. 3 isimli bu çocuğun futbolcu olmaması düşünülemezdi bile. Babası Terry Belçika 2. Ligi'nde oynayan bir ön libero, annesi Karin de en üst seviyede Belçika 1. Ligi'nde oynayan bir golcüydü. Eden'e hamile olduğunu öğrendiğinde Karin hala futbola devam ediyordu. Oğlunun doğumu için hamileliğinin 3. ayında futbola ara verdi. Daha sonra 3 de kardeş oldu. Evlerinin bahçesi hemen yanlarındaki çim sahaya bitişikti. Çok sürmedi, 4 yaşında Royal Stade Brainos'ta oynamaya başladı. Henry'den dolayı Arsenal taraftarı olarak büyüdü. Tüm gün Zidane'ın maçlarını izliyor, onun hareketlerini deniyor, evde ne varsa kırıyordu. Brainos'taki hocası Jose Otom, ona hiçbir şey öğretemedim çünkü zaten her şeyi biliyordu dedi. Hazard sonra yerel kulüp Toubize'ye gitti. Burada Standard Liège'in 100'den fazla takımla düzenlediği turnuvada en iyi oyuncu ödülünü aldı. Ve Fransa'nın kuzeyinden birkaç saatlik mesafeden gelen Lille gözlemcilerinin ağına takıldı. Comment est-ce qu'on se sent avant ce quart de finale? Ça va la pression monte? Ouais, un petit peu stressé, mais ça va. Moi, je me sens bien, mais Un petit pronostic? on va perdre. Enfin, non, on va gagner, mais je sais pas combien. Belçika'nın Fransızca konuşulan bölgesindendi Hazard. 14 yaşındayken tanışıp görüşmeye başladığı Natasha Van Honecker'le Lille transferi sonrası mesafeler yüzünden ayrıldılar. 17'sinde A takıma yükseldi. 2 kez üst üste Fransa'da yılın genç oyuncusu seçildi. Lille 3 yıllık sözleşme verip takımda transferi yasaklanan tek oyuncu olarak ilan etti. Peş peşe 10 gol, 13 asist ve 12 gol, 14 asistlik sezonlar geçirdi. Ve hala 21 yaşındaydı. O dönem Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım gözünü karartıp Lille'in yıldızını transfer etmek için çalışma başlattı. 19 milyon euroya kadar çıktı Aziz Yıldırım. Hatta kendi açıklamasına göre oyuncuyla da anlaştı. Sürekli fiyat artıran Lille 25 milyon euro isteyince görüşmeler rafa kalktı. Hazard'la ilgili tembel tartışmaları da ayyuktaydı. Teknik direktörü sezon içinde birkaç kez Hazard'ı antrenmanları ciddiye almadığı için kadrodan çıkartmıştı. Onun yerine Nancy'nin 23 yaşındaki yıldızı Issiardia 6,5 milyon euroya transfer edildi. O da sezonu 9 gol 7 asistle geçirmişti. Yine de Hazard farklıydı. Transferin iptal olduğu yıl Sow'la birlikte Lille'i şampiyon yaptı. Hazard da Lille'le Şampiyonlar Ligi'nde forma giymek için bir yıl daha Fransa'da oynama kararı aldı. Tabii biraz zamla. Şimdilerde Katar sermayesiyle Paris Saint-Germain'in alt üst ettiği harcama tablosunda Hazard 5,5 milyon euroluk geliriyle ligin en çok maaş alan oyuncusu olarak zirvedeydi. Paris Saint-Germain'de ise 4,1 milyon euro ile en çok kazanan Diego Lugano lig genelinde 6. sıradaydı. Şampiyonlar Ligi havasını soluyan Hazard bambaşka bir hal aldı. Avniaker'de Trabzonspor'a karşı Sow'a asist yaptı. Devre arasında Sow İstanbul'un yolunu tuttu. Sezon sonu için ise Hazard'ı İngiltere bekliyordu. Ama Chelsea değil. Manchester City ya da Manchester United'dan birine gideceği kesindi. 2 kulüple de görüşmüştü. Şampiyonlar Ligi'nde oynayan bir takımda forma giymek istiyordu. Chelsea ise o sezon ligi 6. sırada tamamladı. Hazard'ın cümlesiyle söyleyelim. Her şeyi Didier Drogba değiştirdi. Şampiyonlar Ligi finalinde 88'de Bayern'e attığı gol maçı uzatmalara, kupayı Chelsea'ye götürdü.
Böylece Chelsea bir kez daha turnuvaya katılma vizesi aldı. Fransa'da Abramovich ile görüşen Hazard da rotayı Manchester'dan Londra'ya kırdı. 22 gol 22 asistle Hazard'ın takımdan ayrılacağını artık herkes biliyordu. Lille'de son maç öncesi sezonu 3. bitirmeyi garantiledi. Maçtan önceki akşam Hazard veda eğlencesi düzenledi. Orada yaşananları takım arkadaşı Mauba anlattı. Takımın bir kısmı gece saatlerinde mekandan ayrıldı, birkaç kişi ise sabaha kadar eğlenceye devam etti. Hazard ise gece hiç eve gitmeden doğrudan maç günü olan sabah 10'da Lille tesislerine geçti. Geç saatlerdeki maça kadar dinlendi. Birkaç ısınma ve dinlemediği taktik idmanla maça çıktı. 34 dakikada 3 gol attı. Bu onu en iyi özetleyen maçlar arasındaydı. O, sahadayken savunma yapmamasını, pas atmamasını göze alabileceğiniz birkaç oyuncudan biriydi. Hazard'ın mentalitesi topu bana at ve kazanmanın tadını çıkar. You wanna win? Just pass me the ball. We're gonna win. Hazard ve 14 yaşında Lille'e gittiğinde uzak mesafeler sebebiyle ayrıldığı Natasha Van Honecker, aşka yenik düşüp birkaç yıl sonra yeniden görüşmeye başladı. İkili evlendi ve Chelsea transferiyle Londra'ya evli olarak gitti. ...24 yaşında Hazard, Yannis, Leo ve Semi isminde 3 oğlu olan bir babaydı. Adaptasyon, Premier Lig dinamizmi hiçbir ona işlemedi. Gelir gelmez sezon genelinde 13 gol 21 asistle oynadı. UEFA Avrupa Ligi kazandı. It's good for the generation. For this generation, it's always good to win trophies. The whole player, they have already 5, 10 cup. When we are young and we came for Chelsea to win trophies. Today was good. İlk yılında en büyük sınavını saha içinde değil, çizginin hemen yanında verdi. Top toplayıcı çocuk Morgan, kupa maçında 2-0'lık yenilginin ardından Swansea rövanş eşleşmesinin son dakikalarında topu saklayıp Hazard'a vermedi. Top almak isteyen Hazard yere yatıp sarılan çocuğun karnındaki topa tekme attı. Kırmızı kartlı oyundan atılmakla, kupadan elenmekle kalmadı. Bir anda linçlenen bir adama dönüştü. Top toplayıcı Morgan daha sonraki yıllarda babasından devraldığı mirası büyütüp açtığı alkollü içecek markasıyla Galler'in en zenginlerinden biri oldu. Neyse ki bu hikaye kalp kırıklığıyla bitmedi. Hazard Morgan'ı yıllar sonra ziyaret etti. You good? All good, you okay? Yeah, I'm okay. How's your ribs? Yeah, a little still a bit sore, but better. You can tell the truth now. I didn't touch you, huh? A little bit. Nah, I'm joking. It was my first year in England, you know. Yeah. For me, it was just a little thing because I was like No, I agree. trying to take the ball and to make it like because we were losing. So, Yeah. But after the game, people they start to say, no, you have to say this because then this. My mom was like almost crying also, like, oh, you kick a boy. But to be fair, I was like, no, I didn't even touch him. I just, want to take the ball. And I want to try and, build something, build a business, do something so I don't just get known for being the ball boy, you know? So, whereas now, hopefully, I'm, but you're still the ball boy. Doha'da Espire Akademisi'nde biyomekanik uzmanı Arshit Navandar, Hazard'ın fizik temelini özetleyen bir rapor hazırladı. 1.75 boyunda, ağırlık merkezi aşağıda, geniş kalça ve süratli ayaklara sahip. Özetle bu adam rakibini eksiltmek, yeşil sahada süzülmek için donatılmış. Ve bu raporda dediği gibi defans oyuncularını sırtına alma konusunda, ani dönüşlerle onları oyundan düşürme konusunda alanının en iyisi. Yeah, no, me, I don't think too much. I don't think it's instinct. Yeah, instinct. Sometimes when I get the ball back on the goal, the goal is there. Yeah. I like to be in touch, in contact. You like to? Yeah, I like to touch the guy. I need to feel he want to try to take the ball, and I can. Bam. Okay, go that way. You like to toy with players? Yeah, because I like football. I like football. Hazard'ın top sürüşü, sürati bir nevi fazlasıyla zehirleyen bir deli bal. Bu süratin, bu çalım yeteneğinin bir bedeli olmalı. Çocukluğundan beri de var. Dayanılmaz acılara sebep olan tekmeler. Hazard dünyanın en dinamik, en sert müdahalelerinin yapıldığı liglerin belki de başında gelen Premier Lig'de ter döktü 7 yıl boyunca.
Sağlık personeli maçlardan sonra çorapları ve bantları çıkaran oyuncular arasında her defasında Hazard'ın ayaklarına karşı ürperiyordu. Şişik, mosmor bilekler, kan içinde ayak parmakları. Hem de her maç. Daha ilk Premier Lig maçında Wigan'a karşı dakika 2'de Ivanovic asist yaptı, 6'da penaltıya maruz kaldı. 7 yıllık faullerin bir bilançosu da var. Toplam 638 faul. Yani ortalama her yarım saatte ve toplam her 26 dokunuşta bir faul demek. Bu dereceyle İngiltere'de zirvede yer aldı Hazard. İşin ilginç yanı Hazard faul almayı seven bir oyuncu olmadı. Onun bir numaralı hedefi tekme yese de çalımlarla kaleye yönelmek. Sızlanan hakeme veryansın eden rakipleriyle kavga eden bir adam değil. Arsenal'da tam sağ koşu ve çalımlarla attığı bir gol var örneğin. Francis Cookman'in pozisyon boyunca 3 kere yerde kalmasına sebep olabilecek faul yapıyor. Aşilini çiviyle eziyor. Sonuç, yarı sahayı ipe dizip gol atıyor. Hayata bakışı eğlenmek. Bu yüzden bileklerindeki ağrıdansa rakibin yüzündeki çaresizlik onun için daha önemli. Galatasaray maçında eski takım arkadaşı Şeju öyle sert bir faul yaptı ki çorabı bile yırtıldı. Hazard ne yaptı? Bununla dalga geçti. Sosyal medyadan paylaşım yapıp "Cildimdeki dayanıklılık için aileme teşekkür ederim. Şeju, seviyorum seni adamım" yazdı. Faullerin dozunu en çok dile getiren kişi teknik direktörü Jose Mourinho'ydu. Hazard'ın tekmeliklerini uçaklara kara kutu üreten mühendislere yaptıracağını söyledi. Ve aslında bu kariyerin nereye gittiğini, hikayenin sonunu bir tek Jose görebildi. 1 Ocak 2015. Derbide Tottenham Chelsea'yi 5-3 mağlup etti. Tottenham savunmacıları maç boyu Hazard'a deyim yerinde ise saldırdı. Jose basın toplantısında kameraların karşısına geçti. Kimse farkında olmadan Hazard'ın kariyerinin fragmanını "Böyle giderse bir gün Hazard'ımız olmayacak" cümleleriyle izletti. People in love with football in this country, people must be in love with Eden Hazard. And I think the way match after match is being punished by opponents and is not being protected by referees, maybe one day we don't have Eden Hazard. Is 1, 2, 3, 4, 5, 10 fouls, aggressive fouls. They kick, and the kid resisting because he's a fantastic kid. He's strong physically. Jose onu bir maç Ronaldo ve Messi'nin yerini alabilecek tek kişi olarak gösteriyor. Bir maç defansa yardım etmediği için medyanın önüne atıyordu. Araları Atletico Madrid'le oynanan Şampiyonlar Ligi yarı finalinde bir hayli açıldı. Londra'da 3-1 kazanan Atletico'nun 3 golü de sağ kanattan, Hazard'ın destek vermediği kademelerden gelmişti. İlk golde Juanfran'ı kovalamamış, asist sonunda Adrian gol atmış, penaltı öncesi onun yerine kademeye Fernando Torres gitmiş, orta penaltı ile sonuçlanmış, son golde de Arda Turan'a gol öncesi orta açan Juanfran'ı yine boş bırakmıştı. Jose yenilginin sorumlusu olarak Hazard'ı gösterdi. O takım arkadaşlarını yarı yolda bıraktığı sürece bu kupayı kazanamayız dedi. 2015-16 kariyerinin en verimsiz yılıydı. Yine de o yılı derbide Tottenham'ı şampiyonluk yarışından kopararak deplasmanda attığı golü Tottenham taraftarının önünde kayıp kutlayarak taçlandırdı. Mourinho takımdan ayrıldı. Yine de kırgın ayrılmamak için Mourinho'ya "Başarısızlıktaki payım için özür dilerim patron" diye mesaj attı. Obi Mikel, John Terry, tüm takım arkadaşları kariyerlerinin sonunda Hazard'ın antrenmandan nasıl nefret ettiğini anlattı. Topla yapılan idmanlara bayılsa da salondaki fizik çalışmalarını ve taktik görüşmelerini hiç sevmiyordu. Conte döneminde taktik o kadar çok konuşuldu ki Hazard bir an önce maç günü gelsin de oynayayım moduna giriyordu. Yine 15 gol, 15 asist üstü istatistiklerini yakaladı. Premier Ligi kazandı. O yine rakiplerinin durduramadığı Hazard'dı. Toughest Hazard as well. This guy. Oh, yeah. My God, he was. You remember the video? I was slapping him. Yeah, I've seen it. Yeah. Because this game, he was taking the ball. No one can catch him. Because you know he have a different posterior. He's That's massive. it. That's the thing is that one time I was explaining that to one journalist. He was laughing at me. Yeah, I you said, don't "Why understand. you laughing?" It is little one. He's small and his bum is there. When you put your feet, he put his bum ass like that and he turn. And he
Yeah, Declan, say it to them. That is true. It's true. You can't Because stop it. they People don't believe it. people don't They don't understand it. That, you know why he did that also? Because on the pitch he couldn't catch me. That's the only time he could touch me, you know. So that's why he was like, is it real? Is it real or is fake? Belçika ülke tarihinin futbolda en parlak günlerini yaşarken altın jenerasyon ismini verdikleri kadronun merkezinde Hazard vardı. U17'den beri düzenli olarak forma giymeye başlamıştı. Hatta U17'deki ilk milli maçına Türkiye karşısında Tarsus'ta çıkmış, bir dönem Galatasaray forması giyen Brüksel doğumlu, Belçika adına ter döken Umut Gündoğan yerine sonradan oyuna girmişti. Kökenleri nedeniyle oynayabiliyordu da. Kendimi %1 Fransız, %99 Belçikalı hissediyorum dedi. 20 yaşında yine Türkiye'ye karşı oynadığı bir maçta Kazım Richards ve Sabri'nin yer aldığı sağ diliminde Hazard isteksiz bir oyun ortaya koymuş, teknik direktör Lee Kens oyundan çıkarıp cezalandırmak için kadro dışı bırakmıştı. Tepkilerin ardından kadroya dönüp yine Belçika'ya öncülük etti. 2014 Dünya Kupası'nda çeyrek finalde Arjantin'e boyun eğdi. En büyük başarıları 2018 Dünya Kupası'ydı. Fransa'yı en çok zorlayan takım olarak yarı finalde 1-0 elendiler. Üçüncülük maçında İngiltere'yi 2-0 mağlup ettiler. Hazard, De Bruyne, Mertens, Lukaku, Witsel, Courtois gibi isimlerin kupa alamaması bir ukde olarak kalsa da bu ekip rakip kim olursa olsun kazanmak isteyen bir takım olarak sahaya çıktı. On a 3 joueurs de grande classe ici. Donc on ne doit pas faire trop de bruit. C'est pas comme au foot, tu as tout le monde qui... Ici c'est calme. O hiçbir zaman Ronaldo ya da Messi olmaya çalışmadı. Bununla gerçekten ilgilenmiyordu. En iyi hissettiği yerde sahada hünerlerini sergiliyordu. Onun yaydığı neşe Chelsea'deki aile ortamının temellerini attı. Futbolcu olmasa komedyen olmak isteyen Hazard, bu hünerlerini de tesislere taşıdı. Hello, Eden Hazard for Chelsea TV. One word for your goal, please. This goal was for my mom. Your mom? Yes, it was a beautiful goal. It was for her. Not for me. For her, maybe. Next time. Next time. Yeah, Next for you. time. Okay, I hope. Thank you, bye bye. Diego. Your goal, please. Huh? Your goal. No comprendo. Golazo. Beautiful or no beautiful? Me? Golazo. Golazo. English, please. Beautiful. Please support Human Appeal. Please support humanappeal.org.uk. Aspi, Gary NGT, you deserve. But it's me, sorry. And maybe next season you have to work a little bit more and Ödüller, kupalar, 352 maçta 110 gol, 85 asist ve istatistiğe sığmayan onca anıyla dolu 7 yıllık Chelsea kariyerinden sonra yeni bir meydan okuma zamanı gelmişti. Bunu takım arkadaşları da biliyordu. Karanlıkla aydınlık arasında yaşıyoruz. Gece ile gündüz arasında. Yaşamla ölüm arasında. Ya burada savaşırsın ya da burada ölürsün. You top player, bro. You top player. Hey, respect me, yo. Respect privacy. You top player. This is privacy, yo. You top player. You know, for me, I don't like to talk about myself, yo. I just like to talk about the team. Great end of the season. Because we have the World Cup. We have the World Cup. We have some days of holiday now. And then just focus. It's only really good to play like this every game. And then I stay. I promise I stay. Oysa 2 gol 1 asiste tek başına aldı, Arsenal UEFA Avrupa Ligi finalinin ardından ayrılacağını açıkladı. Yeah, I think it's a goodbye. My dream was to play in Premier League. I did this for 7 years in the biggest club in the world. So now maybe it's time for a new challenge. İdolü Zidane'la çalışmayı çok istiyordu. Bonuslarla 121 milyon euroyu bulan bir imzayla hayalindeki Real Madrid'e 50.000 kişinin önünde imza attı. Hola a todos. Arkadaşı Kovacic'in aracılığıyla şakayla Modric'ten Madrid'de 10 numarayı istedi. Modric sıcak bakmayınca imza törenine numarasız formayla katıldı. Hazard'ın bir özelliği var. Yılın 11 ayı deli divane çalışıyorsam tatildeki 3 haftada kuralları ben belirlerim diyor. O süreçte özel diyet programı, hazırlık idmanları falan hiçbirini yapmıyor.
Bizzat kendi cümlesi. Zaten Ağustos ayında sezona düşük formla başlayıp Eylül-Ekim'de uçuşa geçiyor. Madrid'in sezon başı kampına da 7 kilo fazlayla katıldı. Chelsea'deki gibi forması garanti değildi, baskıcı bir medyanın da gözü üzerindeydi. Florentino Perez ile Zidane arasında bu görüntü sorunlar çıkarmaya başladı. Hazard bunu daha evvel yaşadığı için sorun olmayacağını biliyordu. Ama sezona sakat başladı. İlk maçına ligin 4. haftasında çıktı ve form tutmaya başladı. 7 maçta 3 asist, 1 gol kaydetmişti. 28 yaşındaki Hazard'ın kariyeri 26 Kasım 2019'da oynanan Paris Saint-Germain maçında alt üst oldu. Dakika 69'da hemşerisi Thomas Meunier'in müdahalesiyle tam anlamıyla bir daha kalkamamak üzere yerde kaldı. Çok sert bir faul değildi bu ama daha önceden operasyonda geçirdiği bileği artık iyiden iyiye yıpranmıştı. Jose Mourinho'nun Hazard'ımız olmayabilir uyarısı tam da bu günler içinde. Bu da geçecekti. Kariyerini bitiren şey aslında Meunier'in tekmesi de değildi. Sıra geldi birçoğumuzun bu adam Madrid'de nasıl yapamadı sorusuna. Ya şu adam nasıl olmadı? Şu adam nasıl olmadı Real Madrid'de ya? Abi hala inanamıyorum ya. Ya bu adam nasıl tutmadı abi ya? Hazard sakatlığının ardından Amerika'da ameliyat oldu. İyileşme sürecinde koronavirüs salgını ortaya çıktı. Tüm dünyada olduğu gibi Avrupa'da da katı bir sokağa çıkma ve sıfır temas uygulaması yürürlüğe girdi. Bu tam da Hazard'ın fizyoterapi, rehabilitasyon çalışmalarına başladığı dönemdi. Kulübün sağlık ekibi ona liste verdi, evine gerekli ekipmanlar ve ilaçlar gönderildi. Hazard hayatında ilk kez gerçekten canını dişine takarak çalıştı. Koşullarını aksatmadı, diyet yaptı, kendi kendini rehabilite etti. Daha doğrusu ettiğini zannetti. Covid sonrası ilk idman. Hazard o gün anladı. Aylar süren ameliyat, iyileşme, fizyoterapi süreci boşa gitmişti. Kendi başına yürüttüğü çalışmalar verimsizdi, bileği eskisi gibi değildi. Kariyerinde bir tek değişiklik hakkın olsa ne olurdu sorusuna, yasakları da delip beni fizyoterapistlerin iyileştirebilmesini isterdim dedi. Yıllarca tekmelenen, ezilen bilekleri başarısız tedavi süreci sonrası eski gücünde değildi. Üstüne Zidane da gitti. Ancelotti ise Hazard'a karşı iltimaslı değildi, hatta mesafeliydi. Chelsea'dekinin aksine daha grupların olduğu soyunma odası ortamı, Ancelotti'nin kendisiyle tek kelime dahi konuşmaması, zorlanan bileği derken psikolojik sorunlar yaşamaya başladı. Ancelotti, Hazard'ı değil kupaları kazanmakla ilgileniyorum dedi. Chelsea'deki 7 yıl boyunca 13 sakatlık geçirip sadece 21 maç kaçırmıştı Hazard. Madrid'deki 4 sezonda ise 18 sakatlık sebebiyle 498 günü futbolsuz geçirdi, tam 77 maç kaçırdı ve bu acıya son vermek için Madrid'e veda etti. İspanya'da 76 maçta 7 gol, 12 asiste kalan günleri tek cümleyle özetledi Hazard. I was thinking a bit, is just a pity or it's just a shame that I didn't bring the smile on the face of the Real Madrid fan, you know what I mean? Real Madrid'den ayrıldıktan sonra teklifler aldı. Arap takımları ona senelik 50 milyon euro önerdi. Onun işi eğlenmekti. Eğlenmek için de yeterince parası vardı. Tüm teklifleri reddetti. Madrid'den ayrıldıktan 3 ay sonra da 32 yaşında emekli olmaya karar verdi. Şahsına münhasır bir adam Eden Hazard, evlendiğinde basına yanlış nikah tarihi verdi gözlerden uzak bir merasim için. Memleketine gittiğinde eski komşularına karşı gösteriş yapmamak için lüks araçlarını kullanmıyor. Eşi ve çocuklarıyla vakit geçiriyor, golf oynuyor, emekli futbolcularla özel maçlara çıkıyor. Can, make sure you get my boy Eden Hazard. Yes, I need it in my team. Okay. Oh! Just give the ball to Eden. And then it's over. Over. That's going to be the tactic. Give the ball to Eden. Il y a une série que j'ai toujours aimée et que j'aime toujours regarder, ça s'appelle Desperate Housewives. Kızıl Goncalar. La meilleure série du monde. Desperate Housewives. Si tu devais donner un autre prénom, lequel tu choisirais? Toujours bien aimé ce prénom, Ilias. İlyas Hazard. Ronaldo geçtiğimiz günlerde bir röportaj vermişti. Antrenman yapmayı, her gün spor salonuna gitmeyi sevmiyorum. Ama sevmediğim zamanlarda gidebilmek beni güçlü kılıyor demişti. Hazard için şerit tam burada değişiyor. O hep sevdiği işi yaptı. Bir anda herkesin arasından sıyrıldı, goller attı. Chelsea ondan sonra mevkisine Sancho, Mudryk, Neto, Werner, Sterling gibi isimlere milyon eurolar harcadı. İnişten çok çıkış yaşadı. Korkmadan, bahane üretmeden, başardığı her şeyi ayakta kalarak yaptı. Ve Jose'nin dediği o an günün birinde gelip çattı. Artık Eden Hazard'ımız yok. Günler alıyor bazen anlaması. Benle
yavaş yavaş